Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yemeğe başladıktan sonra bitirene kadar duramayacağınız bir ekmek tarifi olan sarımsaklı ekmek tarifi hazırlıyoruz. Bu lezzetli tarife geçmeden kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sarımsaklı ekmek için yarım su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 silme tatlı kaşığı kuru mayayı yoğurma kabının içerisine aldım ve çırpma teliyle iyice karıştırıyorum. Şimdi 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yumurtayı ekleyip sıvı malzemeleri tekrar pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Yavaş yavaş unu eklemeye başlıyorum. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan kıvamlı, orta sertlikte bir hamur elde etmiş olacağız. Yavaş yavaş ununu ekleyerek hamuru toparlamaya başlıyoruz. Son olarak 1 tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra hamuru artık elimle yoğurmaya devam ediyorum. Sarımsaklı ekmek hamuru gördüğünüz gibi artık toparlandı. Ele yapışmayan güzel kıvamlı bir hamur elde etmiş oluyoruz. Şöyle size de göstereyim. Orta sertlikte bir hamur olacak. Şimdi hazırladığımız bu hamuru üzerine kapatıp yarım saat, eğer vaktiniz varsa 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Benim çok vaktim olmadığı için yarım saat dinlendirdikten sonra hemen biraz un serpip tezgaha alıyorum ve hamurun o havasını, mayasını almak için az bir şey yoğuruyorum. Hemen yuvarlak beze haline getirdikten sonra şimdi hamuru merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Kullanacağınız tepsinin büyüklüğüne göre büyütebileceğiniz kadar büyüterek açabilirsiniz sarımsaklı ekmek hamurunu. Şimdi sarımsaklı ekmek sosunu hazırlayalım. Bunun için oda sıcaklığında 1 yemek kaşığı tereyağı, üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar ince kıyılmış maydanoz ve ezilmiş 3 diş sarımsağı ekliyorum. Malzemelerin hepsini iyice karıştırıyorum. Ben tuzlu tereyağı kullandığım için sarımsaklı sosa tuz eklemedim. Eğer tuzsuz tereyağı kullanırsanız yarım çay kaşığı tuz ilavesi yapabilirsiniz bu sosun içerisine. Sarımsaklı ekmeğin hamurunu yağlı kağıt serdiğim bir fırın tepsisinin içerisine aldım. Şimdi üzerine bir kesecek yardımı ile gördüğünüz şekilde kesikler atıyorum. Önce enine, sonra boyuna dilimler halinde kestikten sonra hazırladığımız sarımsaklı sosu ekmeğin üzerinden gördüğünüz şekilde yerleştiriyorum. Ve bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz de abone olarak yayınlayacağım yepyeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sarımsaklı sosu güzelce sürdükten sonra şimdi o kestiğimiz dilimlerin arasına kaşar peyniri dilimleri yerleştiriyorum. Kaşar peyniri ya da mozzarella peyniri kullanabilirsiniz. İkisi de sarımsaklı ekmeğe çok yakışıyor. Bol kaşar peynirini de üzerine yerleştirdikten sonra şimdi fırının en düşük ayarına getirdim ve 10 dakika fırında mayalanması için sarımsaklı ekmeği bekletiyorum. Ardından fırını 200 dereceye ayarlayıp ekmeğin altı ve üstü kızarıncaya dek pişireceğim. Ve gördüğünüz gibi artık üstü nar gibi kızardı. Burada olsanız da bu nefis ekmeğin pişerkenki kokusunu keşke duyabilseniz. İnanılmaz lezzetli, aromalı bir ekmek tarifi oluyor. İster atıştırmalık olarak, ister yemeklerin yanına hazırlayabileceğiniz en lezzetli ekmek tariflerinden bir tanesi sarımsaklı ekmek tarifi.
Hatta bu bol kaşar peynirli sarımsaklı ekmek tarifini kahvaltılık olarak da hazırlayabilirsiniz. Çünkü bu sarımsaklı ekmeğin yapımı oldukça kolay ve pratik, gördüğünüz üzere. Peynirlerini de görüyorsunuz, hala sıcak olduğu için çok güzel bir şekilde uzuyor. Şimdiden hazırladığımız bu sarımsaklı ekmek tarifini deneyecek herkese afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı merakla aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.